baskı, korku, şüphe. Bu üç kelime seriyi oluşturan 10 cildi net bir şekilde özetlemektedir. Bu seride umut, hayal ve mutluluk üçlemesi bir baskı ve yönlendirme aracından başka bir şey değil. Öncelikle bu gerçeği hissetmenizi sağlaması seride atmosfer açısından ilgimi çeken bir unsurdu. Mutluluk hayatınızın tamamı değildir. Mottosunu tam anlamıyla yansıtan olay örgüleriyle kesinlikle seriyi okurken ruhumu derinden etkileyen bir yapıyı da inceden inceye oluşturduğunu söyleyebilirim. Her bir cilde yayılarak yavaş ama gayet detaylı bir şekilde bu yapıyı ruhunuza ve zihninize işlemektedir. Açıkçası bu minimal yavaşlığı fark edeceğinizi düşünmüyorum. Çünkü her bir işlenen olay ve karakter bu minimalliği gölgede bırakarak okuma zevkini korumayı, merak ve şüphe duygusunu ön plana çıkarmayı başarmaktadır. Sonuçta ulusal refahı koruma aşısı denen bir kavramın egemen olduğu, halk arasında korkuyla beraber itaat kavramıyla sarmalanmış bir toplumla karşı karşıya kalmaktayız Ikigami serisi içerisinde. Ayrıca bu ortam içerisinde ispiyonculuk sisteminin de işlemesiyle Ikigami sahibi olanlar dışındaki karakterler üzerinde polisiye drama havasının yansıtılması bu seriyi can alıcı yapan etmendir bana kalırsa. Baskıcı toplum demişken World Government'la olan benzerliğe de değinmezsem olmaz açıkçası. Ikigami'den konu açılmışken Ikigami kağıdıyla yansıtılmak istenen iki konu var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ölüm kağıdı ve diğeri ise yaşam kağıdı kavramlarıdır. Ve bu kavramlar gayet net ve başarılı bir şekilde seri içerisinde ele alınmıştır. Özellikle ölüm kağıdı konsepti altında insanların çaresizliğini, hayallerinin bir anda değersiz hale gelişini görmek, gerçekçi çizim tarzlarıyla duyguların yansıtılması müthiş bir deneyimdi benim için. Yaşam kağıdı konsepti ise ayrı bir başarı unsuru olmuş serinin geneli için konuşmam gerekirse. İnsanların içindeki minnettarlık ve sistemin karanlığına rağmen iyilik mottosunu olay örgülerine hem detaylı hem de başarılı bir şekilde yedirebilmeye olanak sağlamış. Her olay akışı içerisindeki duygu ve düşünce değişimleri bu sayede kararsızlık ekseni oluşturmadan ve serinin genel ton, özellikle anlatımı açısından da değerlendirdiğimizde bu konsepti yansıtabilmeyi başarmış. Bu konulardan laf açılmışken örneklerle de desteklemek isterim. Mesela bu evrendeki olay akışlarında gördüğümüz ihanet, kıskançlık, zorbalık gibi birçok duygunun ölüm günü konseptiyle birleşmesi kişinin hayatlarından sadece kalan 24 saate sahip olmaları ve içlerindeki baskıyı ve umutsuzluğu serbest bırakmaları ölüm kağıdı kavramına layık bir ilerleyiş göstermektedir bana kalırsa. Aynı zamanda Ikigami'ye sahip olduktan sonra kişilerde görmüş olduğumuz minnet, fedakarlık, her şeye rağmen umudu paylaşma kısımları kesinlikle duygu yoğunluğunu artıran ve evrenin genel atmosferini bizlere alıştırarak madalyonun iki yüzünü de detaylı bir şekilde okuyabilmemizi sağlayan bir unsurdu. İnsanların içindeki intikamı, karanlık hırsı, öfkeyi tek bir gün temasıyla görmekle beraber hayatlarının tek bir günle kısıtlandığını öğrenen bu bireylerin tepkilerini gözlemlemek kesinlikle eşsiz bir deneyimdi. Sonuçta her şeyin mahvolması için tek bir gün yeter. Bütün bunlarla birlikte arka planda yer alan ve aslında serinin diğer odak noktası olan Fujimoto karakteri ve onun hayatı kesinlikle okurken büyük bir merak, heyecan ve dramla buluştu. Genel senaryoya iyi bir şekilde entegre edilerek bazı serilerde olduğu gibi unutulma riskini barındırmaması da beni bu seriye bağlayan önemli bir detaydı. 10 cildin her birinde Fujimoto'nun sistemle olan karşıtlığını, zoraki de olsa kabullenişini ve içinde yaşadığı ruhsal ve mental çatışmanın ilerleyişini adım adım okumak, bana kalırsa diğer yaşanan olaylar ya da Ikigami sahibi olmak konsepti kadar önem kazanan bir unsurdu. Eğer Fujimoto karakteri Ikigami konsepti altında ezilen ve geride bırakılan bir yapı içerseydi, muhtemelen diğer olayların birbiriyle olan benzerlikleri sebebiyle 10 cildin tamamını okumak benim için bu kadar keyifli ve bir o kadar da etkileyici olmazdı. Özellikle Fujimoto'nun sistemin gerçekleriyle yüzleştiği anlar olsun, sisteme adapte olayım derken hem kendi ruhundan hem de hayatında değer verdiklerinden yaşadığı kayıplar yönüyle ele aldığımızda Fujimoto önemli bir rol oynamaktadır diyebilirim serinin olay akışı içerisinde.
Ikigami ve ulusal refahı koruma yasasını sadece halkı manipüle eden ve savaş gücü olarak kontrol altında tutmayı amaçlayan, yönetimin kendini koruduğu bir sistem olduğunu öğrenip kabul etmesinin ardından yaşadığı iç çatışmayı ve değer verdiği Kubo'nun dönüşünün etkisiyle beraber yaşadığı bu cehennemden kaçmayı başarması ve bu ağır travmaya rağmen yaşamak için direnmesi kesinlikle serinin finali açısından muazzam bir tercih olmuş. Kısacası Ikigami serisi kesinlikle hayatta tutunabilmeyi, kendi kaderimizi belirlememiz gerektiğini ve bazen kurtarılmak istenmeyenlerin asla ışığa kavuşamayıp kendi benliklerini kaybetmiş bir şekilde savrulup gittiklerini kabul ederek en azından kendi kaderimizi ve bizim gibi düşünenlerin kaderlerini kurtarabileceğimizi çok güzel bir şekilde anlatmaktadır.